Selamun Aleyküm değerli dostlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, biberlerimiz 45-50 günlük oldu. Bugün bu arada tarih söyleyeyim. Çünkü bu videoyu başka zamanda seyredebilirsiniz. Bugün 4 Haziran 2021. Şimdi bu hemen şeye gireyim, bu videoyu niye çektim konusundan hemen bahsedelim ve detaylarına gireceğiz. Yan tarafımızda görüyorsunuz buğday tarlası biçildi, samanın balyası yapıldı, sürüldü ve ekilecek. Burada da hemen biberimiz var. Eğer sizin tarlanızın da yanında domates olabilir, biber olabilir, patlıcan olabilir, karpuz olabilir, sebze ile ilgili ne varsa sizin tarlanızın da yanında böyle bir durum söz konusu ise tarla biçildikten sonra, buğday biçildikten sonra hemen akabinde bir kırmızı örümcek ve akar ilacı atmanız gerekiyor. Saman akarı dediğimiz biberde buruşukluğa neden olan sarı çay akarı var, saman akarı var. Artı kırmızı örümcek. Özellikle biberde ve domateste çok olumsuz etkilere neden olmakta. Burası da bugün biçildi. Biçme işi bittiğinden dolayı ve sürme işini de bekleyin. Sürmesi eğer hemen arkasına sürecekse sürme işi de bittikten sonra hemen ivedilikle bir kırmızı örümcek ilacı atmanız gerekiyor. Bir traktör geçsin, ondan sonra devam edelim. Bu arada merak eden arkadaşlarımız için de ilaçlamayı nasıl yapıyoruz onu da göreceğiz bu şekilde. Tek kanatla atıyoruz. Traktörün holderin arkasına ayrıyeten ek yapmışız. Tabanca diyoruz, bir de tabanca takmışız, hortum çıkarmışız. Bu şekilde 15 metre tek taraflı atabiliyor. 15 metre sağdan, 15 metrede soldan, gördüğünüz üzere bu şekilde ilaçlama yapılıyor. Yarıya kadar geliyor, hatta yarıyı da geçiyor. Öbür taraftan da dolandığı zaman tavanın tamamını, 30 metrenin tamamını tararla bu şekilde ilaçlama yapıyoruz. Nerede kalmıştık? Kırmızı örümcek ve akar ilacını ivedilikle atabilirsiniz. Atmanız gerekir. Bunu atmışken yanına tripsi, beyaz sinek ilacını da katabilirsiniz. Bu şekilde bir önlem almanız sizin ve bitkiniz açısından iyi olacaktır. Şu Mayıs 15, hatta Mayıs'ın 10'unda falan başlıyor. Mayıs'ın 10'u ile Haziran'ın 5'i arasında biberler çok kırışıyor. Çok kırışıyor. Bunun bir sebebi fizyolojik, bir sebebi de akar. Bitki daha küçükken akar girdiği zaman tepeleri buruşturuyor. Tepelerin açılmasını, yürümesini engelliyor. Daha bir hafta oldu tepeler açılalı. Daha önce bu sıkıntıyı aynısını biz de yoğun bir şekilde yaşıyorduk. Şimdi şöyle bir gelelim, yakından bir görelim. Bakınız, şu yaprakları çok yakınlaştırdığım zaman netlik gidiyor. Bu yaprakları görüyorsunuz. Kırmızı örümcek ve akardan biz de muzdariptik. İlaçlarımızı attık. İlaçları attıktan sonra uçlar, bir de iklimin düzelmesiyle, havanın düzelmesiyle beraber uçlar temiz şekilde patlamaya, ağaç yürümeye başladı. Bu Emrullah'ın tarlası. Öbür taraf benim yer. Emrullah yolları iyi sürmedi. Holder bayağı şey yapıyor. Bayağı sallanıyor. Ama güzel ilaçlama oluyor bu şekilde. Bu arada hangi ilaçları atıyorsunuz diye
soracaksınız yorumlarda. Bayınıza gittiğiniz zaman kırmızı örümcek hem yumurtası hem de ergini için ilaç istediğiniz zaman bayınız size verecektir. Sen ne kullanıyorsun desen, ona da söyleyeyim bari. Abamectin kullanıyorum. Abamectin artı Nisorun ya da Kanamait. Bu işin özellikle Akar'ın şu anda zirvesi Kanamait. Ama çok pahalı. Tabi bu ilaçları sürekli aynısını kullanmayacaksınız. Değiştirerek kullanmanız gerekiyor. Bu ilaçları atarken yanına takviyeleyici olarak amino asit tarzı deniz yosunu bu şekilde fazla olmamak kaydıyla bu şekilde bitki besin elementleri de ekleyebilirsiniz. Biberi esas küçükken biz bunu mesela almamışız. Şu büyük olanı alsaydık biber bu kadar yorulmayacaktı ama üstünde 5-10 tane meyve var. Küçücük bodur biber zaten. Neyse şöyle yavaş yavaş gidelim. Bu uyarıyı yapmak istedim. Değerli takipçilerimiz önlemlerini alsınlar diye. Sevgili dostlar, bir diğer husus da virüs mevzusu. Virüsün çaresi yok. Zaten hepimiz bunu biliyoruz. Özellikle sebze ekenler bunu gayet güzel biliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yani bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman, bitkiye güzel baktığınız zaman virüse yakalanmıyor. Bazı aktivatörler var. Onları da virüs girmeden önce eğer uygularsanız tarlaya biraz faydası oluyor. Ama kesin çözüm mü? Hayır. Hiçbir zaman kesin çözüm değil. Şimdi bazen tepe buruşuklukları kimisi virüse yorumluyor. Virüsle tepe buruşukluğu fizyolojik olarak birbirine çok benziyor. Ama virüs ayrıdır, tepe buruşukluğu ayrıdır. Tepe buruşukluğu dediğim gibi kırmızı örümcekten yapar, akardan yapar. Bunların da önleminizi aldığınız halde de geçmiyor bazen. Çünkü şey olarak, zaman olarak, iklimsel olarak fizyolojik bir şekilde zarar görüyor. Ama Haziran 10'undan sonra bu tür buruşukluklar genelde kendi kendine açılıyor. Bitki yürüyor, devam ediyor. Bu da demek ki neden? Mayıs dönemi sıkıntılı bir dönem. Özellikle biber için. Şimdi bizim bu Çukurova'da Mayıs. Mayıs'ın 5'inde, 10'unda, 15'inde ekenler içinse Mayıs 20 ile Haziran'ın 15-20'si. Yani Ekim'den bir ay sonraki mesafe, o bir ay bayağı sıkıntılı geçiyor biber açısından. Niye böyle oluyor? Bitki küçük. Bu dönemde ilkbahar rüzgarları çok geliyor. İlkbahar rüzgarları artı gece havanın soğuk oluşu, gündüz havanın sıcak oluşu bitkinin fizyolojisini bozuyor. Dış etmenler yani. Bitkinin çalışması zayıflıyor. Bir de üzerine hafif bir kırmızı örümcek, beyaz sinek, yaprak biti gibi bir durum da eklendiği zaman çok daha sıkıntılı, vahim durumlar söz konusu oluyor. Haziran'ın girmesiyle, yani ilk 40 günün, 45 günün geçmesiyle birlikte bitki doğal olarak
çalışıyor ve o buruşuklukları atıyor. Eseri kalıyor alt yapraklarda ama yeni çıkan yapraklar daha sağlam ve daha güzel oluyor sevgili dostlar. Bugünkü videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Özellikle tarlanızın etrafında buğday olanlar ve buğday biçildikten hemen sonra bu kırmızı örümcek sürmesini bekleyin. Eğer hemen sürülecekse sürmesini de bekleyin. Çünkü sürerken o tozlar yine tarlaya geliyor. Sürüldükten sonra ya da sürülmeyecekse biçildikten sonra, saman işi bittikten sonra hemen tarlanıza kırmızı örümcek ilacı atmanızda fayda vardır diyorum. Bu uyarımı da dikkate alın. Sizin için, kendiniz için yani. Tarsus Konaklar Köyü'nden sevgiler ve selamlar olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Yorumlar önemli. Burada çok değerli, bilgili arkadaşlar da var. Ben cevaplayamasam dahi gören arkadaşlar sorunuza içtenlikle cevap vereceğine inanıyorum sevgili dostlar. Kanalımız aktif bir kanal. Sürekli güncel yeni konu ve videolarla devam ediyor. Bugün 4 Haziran 2021. Hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.